Merhaba arkadaşlar. Bugün Ege Endüstri hissesinin analizini yapacağız. Ne yapacağız? Ege'nin. Birlikte ayrıntılarına bakacağız, inceleyeceğiz. Ancak yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Söylediklerini alıp almama ya da elinizde varsa satıp satmama kararı tamamen burada size kalmış arkadaşlar. Şunu da baştan yine söyleyeceğim. Tüm videolarımda söylediğim gibi A'dan Z'ye gidiyorum hisse analizlerinde, BIST firmalarında. Ancak siz merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka söyleyin. Yorumlara yazın. Ben de bunu bir önce yani sıralamanın dışına çıkarak videosunu çekip paylaşayım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik ile varlık ile geçen yıl 1.88 TL'lik satış üretilirken bu yıl 43 kuruşluk satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Stok tutma süresi 38.1 günden 138.4 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda da tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Ortalama tahsilat süresi 45.3 gün uzayarak 77 güne yükselmiş. Borçlar ise 78 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Cari oran geçen yıl 3.64 iken bu yıl 3.22'ye düşmüş. %12'lik bir likidite daralması meydana gelmiş. Cari oran seviyesi güçlü. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Likidite oran seviyesine baktığımızda asit oranı 2.26. Yani stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler rahatlıkla karşılanabilir. Nakit ağırlığı daha az. Nakit ve benzerleri varlıkların %18.2'sini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %34'lü. Yani yarı yarıya düşmüş bu oran. Buradaki düşüşü biz istemediğimiz bir düşüş. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit bulunuyor. Çünkü şirket ödemelerin ek bir nakit giriş olmasa bile 198 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda çok güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %71. Uzun vadeli yükümlülükler %16 iken kısa vadeli yükümlülükler %13. Öz kaynak trendi artışına baktığımızda artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %139 artmış. Toplam borç trendinde azalış var. Kaldıraç oranı 0.29. Geçen yıl bu oran 0.45'ti. Bu da bize neyi anlatıyor? Varlıklar geçen yıla göre daha az borçla finanse ediliyor. Bu da bizim için olumlu. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesi yine düşük. FAVÖK'ün 0.18 katı. FAVÖK'e kıyasla düşük düzeyde diyebiliriz. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yine düşük arkadaşlar. Öz kaynakların 0.19 katı, yani öz kaynakların 5'te 1 kadar kısa vadeli borç var. Bu da rahatlıkla karşılanabilir olduğunu gösteriyor. Satış finansmanında borç kullanımında artış var. Buradaki artış finansman maliyetlerinde artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda azalış olduğunu görüyoruz. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %18 iken bu yıl %13.4'e düşmüş. Bu da bizim için olumlu, çünkü daha uzun vadeli, daha rahat borç çevrim imkanına sahip olur şirket. Finansal borç ağırlığına baktığımızda artış var. Kısa vadeli borçların içerisinde finansal borçların payı geçen yıl %20'ymiş, bu yıl %33'e yükselmiş. Buradaki yükseliş bizim istemediğimiz bir yükseliş. Finansal gider trendine baktığımızda azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %105 artmış, ancak finansal giderler %57 azalmış. Buradaki azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabileceği için olumlu. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 3 katı olduğunu görüyoruz. Bununla da rahatlıkla karşılanabileceğini düşünüyorum. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında ise artış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %31 iken bu yıl %24'e düşmüş. Net kâr marjı ise geçen yıl %17 iken bu yıl %19 seviyesinde yükselmiş. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek, burada satışların maliyetinin oransal olarak artmasını gösterebiliriz. Öz kaynak kârlılığına baktığımızda azalış var. Geçen sene %33 olan öz kaynak kârlılığı bu yıl %13'e düşmüş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 13 TL'lik kâr elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek, burada verimlilik kaybı, borçluluktaki düşük gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif kârlılığına baktığımızda azalış var. Geçen yıl %72.1 olan aktif kârlılığı bu yıl %12.9'a kadar gerilemiş. Bu da bizim için tabii ki olumsuz bir durum. Ciro büyümesine baktığımızda azalış var arkadaşlar. Satışlarda yıllık %18.5 azalmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda yine azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te de %37'lik bir azalış meydana gelmiş. Net kârda ise %8'lik azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için olumlu. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı negatif, ticari faaliyetler nakit kaybı yaratması sebebiyle riskli bir durum oluşturabilir. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem kârı, faaliyetlerden en çok nakit çıkartılan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faizlerden karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyurabileceği için olumsuz. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Buradaki negatiflik yine borçlanmaya olan ihtiyacı artırabileceği için olumsuz. En büyük finansman kalemi pay ve diğer öz kaynak dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişler.
Dönemlik toplamdaki akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Ege Endüstri'ye bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 950 TL'miz olacaktı. Yani nominal olarak bile %5'lik bir kaybımız olacaktı. Bir de bunun üzerine %45'lik enflasyon eklediğimizde reel olarak çok daha fazla zararımız olacaktı arkadaşlar. BIST'in ortalaması 1259 TL olmuş. Doların ortalaması 1175 TL olmuş arkadaşlar. Yani burada da BIST 100 ve dolar da yine reel olarak kaybettirirken nominal olarak kazanç sağlamış. Mevduat yatırsaydık 1719 TL'miz olacaktı. Bitcoin yatırsaydık 2367 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık ise 1516 TL'miz olacaktı. Mevduat Bitcoin ve altın enflasyonun üzerinde getiri sağlamış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Egean en düşük kalmış. FK değerine baktığımızda Ege'nin şirket rasyo değeri 49.15 iken sektör ortamına bakıyoruz. Metal eşya ve makine elektrikli cihazlar 26.49. İmalat sektörü 21.55 arkadaşlar. Sektör ortamının altında kalmasını istiyoruz ancak gördüğünüz gibi her iki sektör ortalamasında hayli üzerinde. Yani fiyat kazanç oranına göre baktığımızda Ege Endüstri'nin hissesinin fiyatı pahalı diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Egean şirket rasyo değeri 55.51. Metal eşya makine sektörü 3.15 iken imalat sektörü 1.9. Burada yine sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz ancak yine sektör ortalamanın hayli üzerinde. Yani piyasa değeri bölü defter değeri açısından da hissenin fiyatına pahalı diyebiliriz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Egean şirket rasyo değeri 47.13. Metal eşya makine sektörü 28.54 iken imalat sektörü 19.45. Yine sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz. Ancak yine sektör ortalamanın hayli üzerinde. Yani yine burada baktığımızda hissenin fiyatına pahalı diyebiliriz. Dünün verilerine göre baktığımızda hissemizin fiyatı 9.993 TL arkadaşlar. Hisse başına kadar 203.3 TL. Piyasa değeri 31.5 milyar TL iken ödenmiş sermayesi 3.2 milyon TL. Net borcu 128 milyon TL. Firmamızın değeri 31.6 milyar TL arkadaşlar. Temettü bilgilerine baktığımızda son temettüyü 29 Mayıs 2024 tarihinde vermiş. Temettü verimi 0.61. Yani binde 6. Yani baktığımızda %1'in altında kalmış. Yani düşük temettü vermiş. Ancak yine de temettü hisselerinin arasında temettü yatırımcılarının tercih edebileceği bir firma. Toplam dağıtılan kar payı 324.45 milyon TL iken bedelsiz sermaye potansiyeli %181.394 arkadaşlar. Bedelsiz sermaye potansiyelinin bu kadar yüksek olması bizim için olumlu. Evet, Ege Endüstri hisse analizimiz bu şekildeydi. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek. Ve daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.